Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz parsel çeşitleri ve bu parsel çeşitlerinin değerlemesiyle ilgili olacak. Ekranda örnek olarak açmış olduğumuz kadastro parselimiz, gördüğünüz gibi 207 parselimiz nitelik kısmında tarla olarak geçiyor. Bu ilk ham hal kadastro parseli olduğunu anlıyoruz. Henüz bir imar uygulaması görmemiş ama üzerinde imar var mı yok mu 1/1000'lik imar planına bakarak da bunu kontrol edebiliyoruz. Yani bir yer vasfı değişmediyse, niteliği tarla, ham toprak, bağ bahçe tarzında geçiyorsa buranın üzerinde imar yoktur dememiz yanlış olur. Onun için 1/1000'lik uygulama imar planına bakmamız icap eder. Uydu görüntüsüne baktığımız zaman henüz içerisinde herhangi bir yapılaşmanın olmadığını görüyoruz. 1/1000'lik imar planına baktığımızda ise buranın imar planının dışında kaldığını, bu imar planının dışında kalmasından dolayı da herhangi bir imar uygulaması göremeyeceğini anlamış oluyoruz. İmara sınırı bir tarla fakat ham kadastro parseli halinde ilk ham nitelik hali bir parselin tapulamadan çıktıktan sonraki hali budur diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi diğer parsel çeşidimize bakalım. Yine vasıf kısmına baktığımızda nitelik kısmında tarla görünüyor. Bu parselimizde uydu görüntüsünde baktığımızda herhangi bir içerisinde yapısı mevcut değil. Bunun 1/1000'lik planına baktığımızda ise burasının görmüş olduğunuz gibi 3 tane imar adasına bastı ama büyük çoğunluğunun yola gitmesinden dolayı imara girdiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla nitelik daha henüz değişmemiş. Tarla vasfında görünüyor fakat üzerinde imar var. İşte biz bu parsel çeşidine bir öncekine kadastro parseli diyoruz. Sadece kadastro parseli olarak niteleyeceğiz. Bu parselimizi de imarlı kadastro parseli olarak nitelememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü artık 1/1000'lik imarına girmiş fakat imarda kendi başına bir imar parseli yapılabilecek durumda değil. İlgili belediyesinin bu bölgede imar uygulama yapması durumunda burada bizim ya buradan ya buradan ya da buradan gerekli terkini yapıldıktan sonra bir imar parseline dönüşebileceğini görüyoruz. Fakat bir önceki tarlamızda imarın içerisine girmediği için belediye imar uygulaması yaparsa da burada imara giren parseller içerisinde yapıp gerekli kesintisini kestikten sonra bir parsel verecektir. Ama burası imara girmediği için bu tarlamız için böyle bir şey mümkün değil. Yani bu kadastro parselimizin imar parseli olması bu haliyle mümkün değil. Fakat buradaki parselimize baktığımızda bir imar uygulaması aşamasında bu parselimizin imar parseline dönmesi mümkün. Fakat benim kendi müracaatımla değil, belediyenin burada büyük ölçekli bir çalışma yapması durumunda burası imar parseline dönüşebiliyor. Biz bu parselimize de yine kadastro parseli fakat imarın içerisine girmiş olmasından dolayı imarlı kadastro parseli olarak niteliyoruz arkadaşlar. Diğer parsel çeşidimize baktığımızda yine vasfını gördüğünüzde tarla 1708 metrekare bir yermiş. 1/1000'lik imar planına baktığımızda ise imar adasının içerisine gayet güzel bir şekilde bastığını ve biz bu parsele istersek minimum 1000 metrekareden aşağı olmamak üzere gerekli kesintileri, yol atakları yapıldıktan sonra bir imar parseli oluşturabileceğimizi görüyoruz. Buna da baktığımızda gördüğünüz gibi burada içerisinden mavi ile gösterilen kısımda 1085 metrekarelik bir alan oluşuyor. Bu 1085 metrekarelik alanımız minimum imar parsel şartında karşıladığı için bu şekilde kendi müracaatımızla biz burayı imar parseli haline dönüştürebiliyoruz. Aslında bu da bir imarlı kadastro parseli. Fakat bu imarlı kadastro parselin artısı ve avantajı şu: kendi müracaatımızla, bireysel talebimizle ilgili belediyesinden buranın imar parseli haline dönüşmesini sağlayabiliyoruz. İşte biz bu tarzda imar adasına tam basmış, bir önceki parseldeki gibi yola vesaire bilmem neye terki çok fazla olmayan, bu tarz kendi içinden parsel çıkabilen yerlere de temiz olacak imar parseli diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu iki parselin kıyaslamasına baktığımızda bu parselle bu parsel aslında aynı bölgede birbirine çok yakın. Buranın fiyat skalasına baktığımızda metresi 100 lira ise buraya da metresi 100 lira dememiz bizi aldatacaktır arkadaşlar. Bunun sebebi şu: bu parselimiz kendi içinde imar parseli olamıyor bizim talebimizle, fakat bu parselimiz gördüğümüz gibi kendi içinde imar parseline dönüşebiliyor. Dolayısıyla
Bu çalışma sırasında bu parselimiz ilgili belediyesinin çalışmasını beklemek zorundayken bu parselimiz kişi kendi müracaatıyla belediyesine ne zaman isterse imar parseli haline dönüştürme imkanına sahip oluyor. Bir diğer parselimiz ise en son işin nirvana noktası diyebileceğimiz vasfı nitelik kısmında arsa görünen her türlü terkleri yapılmış. Gördüğünüz gibi etrafındaki diğer imar parsellerinde yapılaşma başlamış. Artık inşaata hazır parsel dediğimiz imar parsellerine de biz arsa, temiz parsel veyahut da imar parseli diye nitelendirebiliyoruz. Burada görmüş olduğumuz arkadaşlar 4 çeşit parselimizin kendi arasında fiyat skalasına baktığımızda ilk ham hali olan kadastro parseli imarsız bir birim değerine sahip iken üzerine imar girmiş fakat kendi başına bir imar parseli yapamadığımız bu parselimiz buradaki kadastro parselimize nazaran neredeyse 2 ya da 3 katı değerinde olacağını göz ardı etmememiz gerekiyor. Yine bu parselimizin kendi başına müracaat ile imar parseli haline dönebilecek olması yani temiz olacak parsel niteliğinde olması durumunda ise buradaki parselimize nazaran biraz daha kıymetli olacağını göz önüne almamız gerekiyor. İşin özüne baktığımızda belediye uygulamayı yaptığında bu parseli de ikisini de işleme tabi tutacak. İkisinde de aynı miktarda gerekli terkler yapıldıktan sonra imar parsel haline dönüşecektir. Fakat bu parselle bu parselin fiyat farkının olmasının sebebi şu, belediyenin ne zaman burada çalışma yapacağını belli olmadığı için bu haliyle biz herhangi bir şekilde kendi müracaatımızla inşaat yapamıyoruz. Fakat bu parselimizde kendi müracaatımızla inşaat yapabilecek bir pozisyona gelebiliyoruz. Ve yine dediğimiz gibi en üst zirve olarak herhangi bir terki olmayan bu şekilde tamamen inşaata hazır olan vasfı ve niteliği de arsa olarak görünen bu parselimize de biz arsa, temiz parsel veyahut da imar parseli isimlerini veriyoruz. Bu parselimize baktığımızda buradaki en son aşamasında her türlü terklere yapılmış olan parselimize nazaran biraz daha kıymetsiz ve değersiz olacaktır. Bu iki parselin arasındaki özellik nedir diye baktığımızda bu da imar parseli oluyor. Bu da imar parseli olmuş halde niye bunun fiyatıyla bunun fiyatı aynı değil diye düşünebiliriz arkadaşlar. Bu parsel ile bu parselin fiyat farkı şundan dolayı meydana geliyor. Burada belki biz bu imar uygulaması için müracaata gittiğimizde her ne kadar kişisel müracaatımızla belediyeden buranın iflas tespitini yaptırabiliyor isek de burada şöyle bir sorunla karşılaşabiliriz. Örneğin tüm adanın toplanarak imalat yapılması talebi söz konusu olabilir. Veyahut da belediyesi diyebilir ki terk miktarını yeterli bulmayıp daha fazla terk isteyebilir, bizden para isteyebilir gibi durumlar söz konusu olduğu için de burada bütün terkleri yapılmış, belediye ile herhangi bir işi kalmamış. Sadece gidip imar çapını aldığımızda mimar arkadaşımıza verip proje çalışmalarına başlatıp ruhsatımızı aldıktan sonra inşaatını yapabileceğimiz bu parselimizde buradaki parselimizden daha kıymetli ve daha değerli olacaktır. Yani işin özüne baktığımızda buraya bir birim dediğimizde 2-3 birim buna diyorsak 4-5 birim buraya diyeceğiz. 5-6 birim de bu parselimize fiyatlamada değer biçeceğiz şeklinde olayı düşünebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.